Öncelikle hoş geldiniz. Üçüncü Tilya sandalye oturumlarına. Bizler bu coğrafyada, bu Ege'de bu sohbeti yapıyor olmaktan dolayı mutluyuz ve konuşmak istediğimizde biraz iklim şartlarına göre iç dış mekanlarının birbirine girdiği bu dönemde malzeme seçimleriniz, kullanıcı tercihleriniz gibi konulara değinmek istiyoruz. Ege bölgesinde yer alan tasarımcılar olarak aslında bu bölgenin bütün özelliklerini sanıyorum hem mimari hem iç mimari tasarımlarımızda, iç mekan tasarımlarımızda yansıtmaya gayret ediyoruz. Yani ana belki tasarım kriterlerimizden biri yıllardır da konuştuğumuz iç mekan dış mekan ilişkileri. Çünkü 365 günün yaklaşık 300 belki küsür günü güneş ve böyle açık hava, hani kristal bir havanın hakim olduğu ılıman bir iklim, yazın oldukça sıcaktı. Balkonlar, teraslar çok önem taşıyor. Dolayısıyla bizim de hem yapısal tasarımlarımızda hem arazi kullanımlarımızda iç ve dışın artık birbirinden kesin ayrımları değil, biraz özet geçmeye çalışıyorum. Çünkü bu sözü verdiğinizde bu yarım saat sadece bu konuşulabilir. Değil mi? Dolayısıyla iç mekan, dış mekan akışları birbirine, geçişleri, bütünleşmeleri, keza bahçeyle, peyzajla da bunlar aslında ölçek ne olursa olsun yapının bir Ege için veya tüm bu tip iklimler için bir özelliğini taşıyor. Hele ki artık günümüzün gerçeği hepimiz kabullendik. Bu pandemik dönemlerde de bunun önemi daha da ortaya çıktığı için biraz daha ön plana aldık diyeyim. Ben arkadaşlarıma da meslektaşlarıma da söz atayım. Biz güneşi çok az gördük mü kendimizi açık havaya atarız yani. Açık havada oturmaya, sosyalleşmeye, bunun illa bir kafe restoran olmasına gerek yok. Çeşme ya da Urla gibi şeylerdeki, sayfiye yerlerimizdeki bahçemize gidip bir kahve içeriz. Hani açık havayı hemen keyfini çıkarıp yaşarız. O yüzden de biz de tasarımlarda her zaman için sadece dış dört duvarımız değil, bütün araziyi, coğrafyayı, güneşin konumunu, bahçeyi, terası. Çünkü yaşam bir bütün. Yani sadece odalar, mutfak, banyodan değil, hatta artık son dönemlerde mutfaktan da kış bahçeleri, oradan da teraslar ve yaşamsal alanlar yaratmak, çok büyük açıklıklar geçip iç mekanı, dış mekanı tek mekan olarak kurgulamak bizim coğrafyamızın en büyük şanslarından bir tanesi. Özlem dediği gibi yani yıllardır da böyle planlama ve tasarım yapıyoruz. Hem iç mimaride hem mimaride. Aslında hani hem içeridesiniz hem dışarıdasınız. Yani hani ikisi bir bütün ve bir harman. Hani açtığınız zaman terasla salon bir, kapattığınız zaman da çok soğuk havalarda hani salon ayrı, teras ayrı gibi. Hani artık teraslara da ısıtmalar, soğutmalar vesaireler İçeride gibi. şömineyi yakıp ateş devam ederken bütün kapı pencerenin açık olması ve dışarıdan temiz havanın geliyor olması İzmir'de çok yaşadığımız, çok kurguladığımız bir şey. O zaman bu pandemiye özel değil. Ya İzmir'e aslında özel pandemide bir şey. bu iş çok hızlandı çünkü şu oldu. Herkes kendini balkona, terasa, kış bahçesine atmaya başladı. Pergolelere atmaya başladı. Pergoleye çıt çıt hemen basit bir kapama, bir ısıtıcı ya da bir kuzine ya da bir sobayla hem orası böyle konforlu bir yaşam alanı olmaya başladı. Sosyal bir alan olmaya başladı. Hem de camdan dışarı baktığımız zaman bahçeli bir evse su, havuz, çim, peyzajla birlikte hani insanlar dışarıda yaşamayı zaten seviyordu İzmir'de. Artık daha da sevmeye başladılar. Yani. Şey diyebiliriz belki, farkındalıkları arttı. Evet. Belki bu aslında içgüdüsel olarak zaten İzmir buydu, bu bölge. Ama şeyin farkında değildi. Yani yapısallaşmanın da bu yönde pandemiyle birlikte daha realize oldu aslında. Yani ona dönüştüğünü ve bunu daha sadece hani bahçe ve ev değil veya teras ev değil, her metrekarenin tasarlanarak, yeşillendirilerek, işte su elemanları, yani bunun bir bütün olduğu, dediği gibi bizi Nisan itibariyle mekanların içinde tutamazsınız. Yani evlerden dışarıya biz oluk oluk. Yani mantığı mesela İzmir için çok bence kritik bir kavram. Rezidans mantığı mesela. Çünkü her tarafı cam veya başka bir kurgu ve balkon yok. Yani İzmir'deki her insan 2 metrekare bile olsa balkon ister. Yani balkonsuz ev değil İzmir'de için yani. Hani çıkacak o dışarıya. Temiz havayı alacak. Aynen.
şehirlerin yani arsa kıymetinden maalesef dikeye doğru. Halbuki hep ne diyoruz hepimiz? Biraz aklı başında insanlar böyle bir iklimde. Tabii yatay mimari, yapılaşma. yatay yapılaşma, suburb'ler ama bunlar tabii biraz işte ekonomiyle de hepsiyle bağlantılı, sosyolojiyle ama İzmir sanıyorum yavaş yavaş o belki sizler de takip ediyorsunuz işte Interland'ın, iyice Urla'nın, Seferihisar'ın, Karaburun'un, Çeşme'nin, Reisdere'nin bu kadar gittikçe son 3-5 yıldır hele tabii kıymetlenmesi, herkes şeye bayılmaya başladı. Çiftçi olayım, bir şey yetiştireyim, yani ağaç, çiçek, böcekle yaşayayım. Bunlar tabii bizim hoşumuza gidiyor. Çünkü bizim de tasarımımıza yeni bir boyut, yeni renkler kazandırdı bu aslında. Biz isterdik ki hep böyle bahçeye de uğraşalım, dışarısı da uğraşalım. O hep tükaka üvey evlat sona bırakılır. Yani evin içi kıymetli, evin içi çok güzel olsun. Projenin sonuna gelindiğinde hani bütçe limitlenir, para biter ya da kısıtlanır. Aman bahçeye şöyle yapıp geçelim diye. Ama şimdi en baştan herkes hayaliyle geliyor. Hobi bahçem olsun, işte ne bileyim küçük bir kümesim olsun, yumurtamı alayım, işte ne bileyim ben baharatlarımı yetiştireyim, işte gülü oradan koparayım, vazoya koyayım. Bu bölgede dış mekanda bu kadar var olmak isteyen kitle malzeme seçimlerinde nasıl önerilerde bulunuyorsunuz? Ya da nasıl tercihlerle geliyorlar? Aslında böyle hani hem içte yaşıyorsunuz hem dışta yaşıyorsunuz. Hepsini bir bütün düşündüğünüz zaman artık dış mekanda kullandığınız malzemeler ona göre farklılık göstermeye başladı. Daha rahat oturabileceğiniz keten kumaşlı koltuklara, hasırlara hem dışta hem içte kullanıp bütün tasarımı beraber ele alıp hepsini ortak böyle bir organizasyonla bir araya getirdiğiniz mekanlara dönüşüyor olaylar. Dolayısıyla dış mekanda işin sonuna kalmayıp en başında tasarımla beraber çözdüğünüz objelere dönüyor ve sistem bir bütün olarak çözülüyor diye düşünüyorum. Yani aslında iç mekanda bazen şeye çok dikkat etmiyoruz. Yani tekstil seçimine, kumaş seçimine, materyal seçimine ne zaman iş dışarıya da sirayet etmeye başlıyor. O zaman bir kere malzemenin sürdürülebilirliği, hani hep konuştuğumuz şey. İkincisi bakım kolaylığı ve uzun ömürlü olması. Deformasyona karşı bir materyal olması. Genelde hafif olması ya da ergonomik olması, bunların hepsi seçtiğimiz malzeme ve tasarım bütününü oluşturan olgulardan bazıları aslında. Yani çünkü kimse istemez. Kış aylarında kullanmayacağı mekanlardaki minderleri toplasın, malzemeleri kaldırsın, bir yere istif etsin. Yani bir kere görsel kötü. Onlara istifleyecek alan çıkarmak lazım. Zaten hacimler, metrekareler belli. O yüzden bütün o görsel bütünlüğü hiç bozmadan bizimle birlikte yaşayacak. Küçücük bir güneşi gördük mü tık tık iki bir şey koyup yiyip bir hazır hali olacak bir ortamlar yaratınca malzemeleri de ona göre tercih ediyoruz tabii. Yapı malzemelerinde de biz hani A'dan başladığımızda da bir defa çok dış dediğinizde hoyrat bir ortamla karşı karşıyayız. Güneş, rüzgar, tuz, işte çeşme. Bunlara karşı da her yapı malzemesi de belli bir süre dayanamadığı için yani betonun cinsinden tutun, betonun bazı türlerinin gene sürdürülebilir, ekolojik olmasından, ahşap, bayılıyoruz doğal ahşabı ama Çeşme'de işte bir doğal ahşabı cephede vesaire kullandığınızda veya deklerde ya artık nesli tükenmiş hani Birmanya tikleri filan, bunlara da zaten bizler de kıyamamaya başladık artık nesilde. Dolayısıyla yani seçerken ben çok katılıyorum Davut'un söylediğine, dış mekan denilince 3 kere fazla düşünmek gerekiyor. Evet. Çünkü dayanıklılık çok önemli. Solma. Sonra biz Tilya adına burada bir aradayız. Mesela hafiflik dendi. İnsanlar hortumu tutup yıkamak istiyor. Yani bunların bir de olup yazlıklarda veya bahçeli evlerde, balkonlarda bir mobilyanın aman işte dikişi de olmasın, yüzüğe de takılmasın falan değil. Ahşapsa da veya işte cast alüminyumsa da blown dediğimiz bu enjeksiyon ürünlerse de bunların çok daha kolay bakımının yapılabildiği. Dolayısıyla biz de biraz de artık önem veriyoruz. Yani malzemelerde sadece mobilya veya yapı malzemesi değil, mekanik sistemlerde, bahçede o suları
heba olması değil, onları biriktirip tekrar onları ortama verme gibi. Bu tür şeylerde de elektrik, çünkü artık bizim enerji kaynaklarımıza biraz daha hassasiyetle üzerinde durmamız gerekiyor. Orada da ilk startı verdiğinizde bir yapının tasarımında kararlar ilk aşamada alınıyor. Yani kullanacağınız soğutma, iklimlendirme sistemlerinden, arıtma sistemlerinden, bahçe sulamadan, elektrifikasyonundan, biz şimdi çok uzun süredir üzerinde durduğumuz güneş pilleri, güneş panelleri, böyle bir ortamda yaşayıp mesela bunu hem şeye dönüştürmek istiyoruz, güneş enerjisini, hem de işte bu hem sürdürülebilirlik, ekolojik, çünkü bu tasarımın ilk sıfır şeyinde başlıyor aşamasında. Evet. Bunlardan da biraz Evet. bahsetmek istedim ben. Çünkü bu da çok önemli. Şu anda bizim de bayağı üzerinde kafa yorduğumuz konular. Aynen. Mesela malzemeler arasında plastik malzemeye nasıl bakıyorsunuz? Çünkü bazen çok farklı algılar var, hikayelerimiz var, kötü hikayelerimiz de var geçmişte, ama bu anlamda sizin projelerinizde ne kadar yer kaplıyor ya da nasıl bakıyorsunuz? Yani aslında plastik maalesef bizim hayatımızda o bakkalda aldığımız Evet, naylon evet, poşet şeyler. torbalar ve bize öğretilen bunlar doğada şu kadar sene boyunca Pet şişe eritlemiyor, sular. pet şişe sular vesaire. Ama plastiği nasıl işlediğimizle alakalı. Yani bizim ambalaj sektöründe olan müşterilerimiz var. Onların işletmelerine gire çıka plastiğin işlenişini görmeye başlıyoruz. Biz hani mesleğimizden ötürü herhalde mesleki deformasyon, ben bir ürünün nasıl üretildiğini bilmeyi ve görmeyi çok hoşuma gidiyor. Yani Evet. onun üretim bandını, ham maddenin girip şu ürünün çıkıncaya kadarki prosesini hem bilgi olarak, know-how olarak hem de kullandığım şeyin ne olduğunu bilmek olarak benim çok hoşuma gidiyor. Bu vitrifiye olsun, porselen olsun, plastik esaslı malzeme olsun. Bu bilgiye sahip olduğunuz zaman da ürünü kullanmaktan korkmuyorsunuz ya da ürünü savunabiliyorsunuz. Yani bu tarz hani Tilya'nın kullandığı teknolojide buna benzer bizim bazı poliüretan esaslı kullandığımız zemin kaplamaları ya da farklı yüzey kaplamaları da sürdürülebilir, nefes alan, nanoteknolojiye sahip yeni jenerasyonlarda. Solmayan, az önce Özlem Hanım dediği gibi hani bakımı, temizliği kolay olsun, hafif olsun, uzun soluklu olsun. Buna hep sıcak baktığımız şeyler ve mümkün olduğu kadar dizayna ve tasarıma entegre etmekten hoşlandığımız şeyler. Çünkü konforlu hale getiriyor her şeyi. Hayatı, mekanı, tasarımı, algıyı, her şeyi konforlu hale getiriyor bir anda organik olarak. O yüzden ben çok doğru bakıyorum malzemeyi doğru kullandığımız zaman ve üretim teknolojisi buna uygun olduğu zaman neden olmasın? Tasarımcı sorar, spesifikasyon. Evet. Teknik şartname sorar önce. Belki müşteri veya uygulayıcılar fiyat sorar önce. Biz önce bir malzeme geldiğinde içeriğini sorarız. Aplikasyon nasıl? Evet, sistemine, içinde neler kullanılır, nasıl uygulanır. En önemlisi de içeriğidir. Orada da bir sürü biliyorsunuz standartlar belgesi devreye giriyor. Çünkü o kanılar her plastik sağlıksız mıdır? Değildir. Artık öyle bir teknolojiler kullanılıyor ki bugün bir linolyum, bir plastik birçok doğal malzemeden daha sürdürülebilir hale dönüştürülebiliyor. Yani bunlar biraz sorgulayarak bizde de. Çünkü çok fazla malzeme var bizim mesleğimizde, haşır neşir olduğumuz. İmkan yok bunların her birinin yani ansiklopedik bilgilerine. Dolayısıyla bu tedarikçi firmalar bize bu doğru bilgileri aktardığı zaman biz de yani onları projelerimize büyük bir gönül rahatlığıyla sokabiliyoruz. Bir mekan, pardon. Yok. Aslında bence burada tabii tedarikçi firmanın da çok üstüne düşen görevleri var. Yani onlar sürdürülebilir ve yeni yaşam koşullarına uygun olarak eski plastik anlayışından kopmuş olabilirler ama bir kere tasarımlarını mimarların ya da iç mimarların bunları kendi projelerinde kullanılabilir hale getirip o görselliği ve o ergonometriyle beraber rahatlığı ve dizaynı da bir araya getirmeleri lazım. Yani biz bunları kullanalım ama bunları kullanırken bize doğru projeler ve doğru objeler vesaireler gelirse biz onları bir şekilde kendi projelerimize entegre edip kullanmaktan da zevk alırız. Çünkü kendilerine göre bir artısı var ürünün. Tabii. Bu da onların
tasarım, dizayn ve Estetik. estetiği bir araya getirip ürünler çıkarması anlamına geliyor. Kullanabilmek Bir de amaçlı. mekanın bizden ne istediğiyle alakalı. Yani mekan, endüstriyel mekan mı, üretim mekanı mı, yani sosyal kullanım için mi, özel kullanım için mi? Yani Evet. şimdi AVM, sinema ya da çok kalabalık ofisler, kurumsal yerlerde bunların sağlam, dayanıklı ve sürdürülebilir olması lazım. Yani tabii 15-20 sene önce böyle ürünler çok yoktu ya da ithal buluyorduk yani. Evet. Doğru. Farklı firmalardan geliyorduk, dünya eurolara vesaire ödüyorduk. Hani şimdi Türkiye bu tarz şeylerde teknolojiyi yeni getirmeye başladığı için bir kere son teknolojiye sahibiz. Yani Avrupa bunu belki 30-40 yılda üretiyor ama 40 yıl önceki teknolojiyle bugünkü teknoloji farklı ve biz artık daha yeni teknolojiyle bunu üretiyoruz. Bu Türkiye'nin genç bir ülke olmasında dolayı birçok sektörde de böyle. Yani bilişimde de iyiyiz aslında, birçok şey, teknolojide de iyiyiz çünkü yeni yakaladık bu Evet, trendleri. dinamik bir toplumuz. Ondan sonra şimdi bir AVM'ye gittiğimiz zaman eskiden hatırlarız dedi. Yemekhanelerde ya ben o devlet malzeme ofisi, Evet. formika kılıklı şeyler her tarafı sallanır eder. Her yerde aynı şeyler Takılır. var. Evet. Atar böyle pulu, tamiri olmaz. Hani onlardan buraya geçmek hani çok keyifli, çok güzel. O yüzden mekan bizden ne istiyor? Biz ne verebiliyoruz? Biz ne verebiliyoruz? Neyle entegre edebiliyoruz? Tabii onlardan önce biz bir kötü plastiklere geçtik Evet. biliyorsunuz. Hepimiz Evet. hatırlarız. O opak beyaz ve Beyaz. her yeri saran şezlonglar. O Marka söylemiyor. marka söylemiyoruz ve aslında o mesela kavram olarak bakıldığında çok doğru bir işti ama hem malzemenin niteliği hem estetiği hem yani o kabul edilir bir şey değildi, ergonomisi bunlar. Şimdi iş tabii buna geldiği zaman bizler için bu tamam oldu diyoruz. Yani bu artık buna ben plastik diye bak yani bu Evet. Tasarım objesi yani bunun RAL kodu ya da özel renk pigment ya da neyse bu bir kurguyla yani buradaki heksagon detayı kaç tane olacak kaçlık ölçü bu bir tasarım detayına sahip bir karakteristik bir obje ve ürün artık Evet. yani. Naylonun açılımını hatırlıyor musunuz siz? New York, London, naylon. Yani onun da hikayesi, şimdi ona girmeyelim ama biz mesela naylon deyince eyvah eyvah halbuki bu bayağı üzerinde. Yani çalışılıp üretilmiş. Evet. New York, London'dan. Allah'ım. Buna herkese bir teaser verdik. Herkes şimdi da. Hakikaten öyle miydi? Peki başta aslında siz biraz bahsettiniz Özgür Hanım. Hani coğrafyaya göre ya da bu kıyı şeridindeki kullanıcıya göre tasarım tercihleri değişiyor. Ama mesela siz İstanbul'da da bir tasarım ofisiniz var, yani Evet. şubeniz var. Öncelikle sormak istiyorum. Mesela İstanbul müşterinizle İzmir'dekinin Güzel soru. arasında ne var fark olarak? Ne yok? Güzel soru. Ama bizim şöyle de enteresan bir yanımız var. Bizim İstanbul müşterimizin İzmir'de de yani daha doğrusu İzmir biraz daha yazlık mekanlarında da bir kısmının olduğu için aslında o hayatı tadan da biraz İstanbul'da da yani hafif o ama İstanbul'da tabii konut anlamında söylüyorum. Sanıyorum müşteri kullanıcı farkları evet biraz daha orada çok fazla dışa dönük İzmir gibi beklentisi değil. yok. Yok. Ama Balkon biz olsun, evet. teras olsun. Evet. Yani mesela özellikle balkon ve teras evet bahçe alanı ama biz burada çok fazla ısıtılır teras filan değil ama orada mesela o kriterlere bakıyoruz. Yani işte Zorlu'da diyelim bir işte ofis binası mesela orada o balkonda en azından 2 dakika bile çıkıp oturulduğunda bir ısıtıcı söz konusu oluyor. Yani burada hani 5 ay geçirebilirseniz bir sonbahar ayı. Dolayısıyla hacimler bir de İstanbul'da biraz daha sanıyorum beklentiler şehir yaşamına, şehrin bina yani ev yaşamına, evin içine daha dönük ama yavaş yavaş da oralarda da hafif ya bahçeler önem kazanmaya başladı. Tabii iklim de şimdi İzmir'de ben 30 yıldır İzmir'deyim. 3 kere kar yağdı ki bayağı tepede bir yerde hani yaşıyorum. Bornova sırtları. İstanbul'da bu kışı bile gördünüz. Evet. Şimdi çatının eğiminden tutun, işte kullandığınız malzemeden, balkonda hani drenajından tutun. Dolayısıyla veya yetişebilecek bitki. Hani biz işte İstanbul bakınca benim işte Erguvanlar niye burada olmuyor aman yani falan diye hani böyle ama orada da sanıyorum o bahçe, o şey artık var. Biraz daha girmiş hele eskiler
Ya biz geçenlerde mesela bir bahçeyi çok eski yapılmış, hakikaten müthiş. Yani o hale gelmezse, yani o iklim demek ki oluyor dedik. Ama biraz bitki örtüsü tabii hafif farklılıklar gösteriyor. Aynen. Bir de dediğiniz gibi iklim koşullarından işte yerden ısıtmalı terasların Aynen öyle. bir dönem. Rampa, biz onu da yaptık. Garaj rampası, ısıtma yerden ısıtmalı. Çünkü kar yağdığında istediğiniz kadar doğru malzemeyi kullanın. Rampada da yerden ısıtma yaptık. Olması lazım. Evet. Sizler ne düşünüyorsunuz? Biz de mesela İstanbul'da Özgür kadar yoğun değil ama dönemsel olarak çalışmalarımız oldu. Hani konutlarda dediği gibi hani hiç öyle balkon kaygısı, teras kaygısı Yok öyle canım. beklentiler yok. Birazcık daha Göktürk tarafındaki siteler ya da bahçeli konutlarda mesela hani Kemerkant'ta bir projemiz vardı. Hani kış bahçesi salondan büyüktü. Çünkü hani çok az güneş görüp hakikaten kış bahçesi gibi yaşamak, tavanı ve cam yapılmıştı. Çok konforlu. İzmir'de tavanı cam yapmak ve yaşamak söz konusu bile değil. Yani hani senenin 6 ayı yumurta pişiririz diyor canımız. Yani gerek yok. Yani ne UV filmler ya da şey kullanırsak, Perdeler. perdeler kullanırsak kullanalım o sera etkisini kesemeyiz. Yani coğrafya burada çok değişiyor tabii ki de. Oradaki beklenti. Ama aynı mantık bizde de var. İstanbul'da yaşayıp da Çeşme'de, Urla'da konutu olan. Bir de şey mi Davut acaba? İstanbul'da ben şunu da gözlemliyorum. Siteler dedin. Ben de bir ara Göktürk'te de oturdum. Ortak alanlara çok önem veriliyor. Yani Az önce evlerden dediğiniz ziyade doğru söylüyorsun. evet ortak alanların, o sosyal alanların, Orada onlar sosyalleşme ihtiyacı. evet orada veya bazı kamusal alanlar yaşayan diyelim. Evet. sitelerde çok güzel görüyorlar. Evet. Yani Doğru. İzmir'de de şey de Münferit var. yerine biraz daha oralarda çok daha böyle insanlar. Sosyalleşmeyi oralarda Evet. yapıyorlar. O dikkatimi çekmiyor. Yani Doğru. çekiyor. Çok sosyal. Hı. İzmir'de mesela Nardire Folkart'ta mesela hani oranın sosyal hayatı acayip yaşıyor. Yani konut sakinleri, arkadaşlarımız var. Bir okazyon yapacaklar. Sitenin sosyal alanında hemen yapıyorlar o işi. İş bitti gitti. Herkes özellikle evinde dağıtmadan etmeden şeye devam ediyor yani. Hani İstanbul'da çok var bu doğru. Var. Şehir içi sitelerinde, Levent'te, Doğru. İstinye'de, Sebalar'da vesairelerde sosyal alanlar inanılmaz kurgulanıp yaşanılıyor. Tabii biraz hacimsel bir şey de olabilir mi? Hani evler küçük, işte Tabii. trafik var. Hani Evet. insanların sosyalleşmek istediği zaman ya evinde o büyük organizasyonlar, Tabii. hacimli Evet. evleri Aynen öyle, olması aynen lazım. öyle. Ya da böyle ortak alanlar. Evet. Evet. İzmir'de sosyalleşim dediğiniz zaman en fazla gideceğiniz mesafe 45 dakika. Hani Çeşme. Evet, değil mi? Bir de Sosyal- trafik de o kadar yok, yorucu evet, değil. evet. Aynen süper. Niye İzmir'in trafiği yorucu değil? Ay artık biraz hafif yorucu olmaya başladı. Evet ya aslında sorularımızın hepsini böyle genel konuşuyoruz ama ben biraz daha üzerine basmak istiyorum. Sürekli dışarıda olan ve dışarıda kullanılan ürünlerin sürdürülebilirliğini nasıl sağlarız? Yani bu malzemeden genel olarak baktığımızda yani ahşabından plastiğine nasıl yaklaşıyoruz? Kendi açımdan şöyle bir şeyi bunu söylemek istiyorum. Bir iki tane de örnek vererek. Şimdi bir dönüştürülen yapılar, bir yapı stoğunu biliyorsunuz biz çok şiddetli bir deprem geçirdik burada ve epey özellikle belli bölgelerde çok hasar gören, çok can kayıpları bunlar oldu. Onun sonucunda da aslında düzeltilemeyecek yani yeniden yapılandırılan bölgeler diyeyim. Çünkü bir tanesi gerçekten bölge. Bir de bu bize bazı gerçekleri de yani sürekli bir şeyler yapıyoruz ama bazen de elimizde değerlendirebileceğimiz hem geçmişten gelen veya şeyi sağlam denilir yani naturası sağlam olup bunları dönüştürebileceğimiz yani sadece bir malzemeyi değil de bunun şimdi benim ortağım Seçil'in de tasarım grubunda olduğu mesela biz şimdi İzmir Serbest Mimarlar Derneği'nin yönetim kurulundayım ben. Bizim bir projemizi hayata geçirmeye çalışıyoruz orada dernek olarak Mimarlar Odası'yla birlikte ve belediye ile birlikte Konak Belediyesi ile İzmir Mimarlık Müzesi olarak aslında buna müze demiyoruz istasyon dedik çünkü bu çok eski bir bina ve o bina şu anda metruk bir vaziyette fakat bölge olarak da biraz daha insanların çok fazla gitmek istemediği diyelim yani daha şeyde mesela ne yapıldı? Yani böyle binaların tekrar hayata sokulması, kamusal alan oluşturulması, bunu mimarlık adına
iç mekan tasarımları anlamında da işte dönüştürerek içindeki, yani orada artık iş malzemeden değil de tamamen binanın ve orada yeni bir cazibe merkezi ve kamusala da bir fayda sağlayacak, gelecek nesillere kalacak. Mesela bu bir kamusal yapı anlamında bir örnek. Diğeri hepimizin yaptığı eski binaları ama hakikaten nosyon olarak da düzgün olup onu alıp onu tekrar, yani yeni bir şey inşa etmektense bunu alıp değerlendirmek, özellikle işte çok kalabalık ve bölgelerde Alaçatı buna bir örnektir. Biliyorsunuz o taşı, yani yenisini yapmaktansa önce alındı. O yıllarca yüzüne bakılmayan işte son 20-30 yıldır o taş evler daha yaşanılır, daha dönüştürülüp, mesela benim açımdan Mimari hani açıdan böyle bir dönüşme şeyim var çok ve bunu daha da hani şu anda daha da hassasiyetle bakmaya, yani aslında pandemi diyoruz, işte bu savaşlar demeyelim, geçecek diye umuyorum ama bütün bunlar da bizim hem birbirimizle hem doğayla hem şeyle biraz da farkındalıklarımızı sanıyorum gittikçe arttırarak, çok büyük şeylere gerek yok yani. Çok işte orada işte balkon yapıyorum, balkonu da kapatayım. Onu yapıyorum. Halbuki insanoğlu dediğimiz işte bir bahçesi, baharatları, herbleri, yani öyle de idare edebiliyor hayatını. Gayet de mutlu mesut. Yani biz birazcık böyle sanıyorum şeyleri öğrenmiş olduk. Kendi adıma söyleyeyim, yani ölçek olarak hırslar değil de yaşanabilirlik. İhtiyaç. Evet, ihtiyaç İhtiyaç doğrultusunda. karşılığındaki şey yeterli olduğu sürece hani fazlasının gerekli olmadığını ben Öğrendik. katılıyorum Özlem. Yani pandemide biz çok güzel öğrendik. Yani ve keyfiyle öğrendik bunu. Yani biz elimizdeki zaten fazlaymış ve ihtiyacımızı fazlasıyla karşılıyormuş ve bununla yaşamanın aslında konforu varmış. Biz yaşamıyormuşuz. Biz bu hayatta çok koşturuyormuşuz, çok kovalıyormuşuz, çok maratondaymışız. Böyle o pandemide bir sakinledik. Böyle bir ve keyfini çıkardık. Yani Sadece malzemeler açısından da değil, ruhunuzu da değil mi böyle Evet, bir şey yaptınız evet. hani. Sürdürülebilir yaptık. Daha fazlasına ihtiyacım yokmuş benim. Ben ve bunlarla yani Çok doğru. Özgür'ün verdiği bir örnek çok doğru. Çeşme bölgesi için özellikle o Alaçatı ve Sörf tarafı ve Port projesi mesela Çeşme'nin ilk uzun soluklu ve tek dil konuşan projelerinden bir tanesi olmakla birlikte bütün o yerleşim bölgesinin dokusunu oluşturdu. Şimdi o bölgede bir sürü yeni inşaat firması inşaat yapıyor ama aynı dokuyu devam ettiriyor şu an. Hani Evet. hep Bodrum evleri derler ya, beyaz beyaz Evet. işte. Bu doku Alaçatı'da taş evli. Tabii bu doku ister istemez hafif reisleri, hafif ovacığa da böyle Rehber başladı. oldu aslında, evet. Bir dil konuşmaya başladı ve hani ben hiç mimarım, Çiğdem mimar, hep aramızda şey konuşuyoruz. Çok kötü kentleşmemiz var, çok kötü şehirleşmemiz var. Ne bileyim, kentsel dönüşüm demek bir binayı yıkıp yeniden yapmaktansa adam bazına değerlendirip birkaç bina yıkıp orada da sosyal yaşam alanlarıyla şehirdeki hava akışlarını sağladığımız hani doğru kentleşme yapmak ve elimizdekini renove etmek, yani değerlendirmek, tüketim toplumu olalım da farklı türlü, yani sürdürülebilir, elimizdekini değerlendirerek tüketelim hani. O yüzden çok doğru bir bakış açısı bence de. Bu noktada da hani seçimler yaparken hem malzeme hem tasarım hem bütün bunlar bizim temelimizi oluşturduğunda daha doğru şeylerle çıkabiliyoruz. hepsi hikayeye göre şekil alıyor aslında, Evet. değil mi? Yine bu bölgeyle kapatalım çünkü buranın çok özel bir hem dokusu var hem de bir kültürü var. Son dönemlerde de özellikle Çeşme, Alaçatı, Urla bölgesinde yeni mekanlar, yeni yeme içme lokasyonları değil. İçlerinden bir tanesinde o terörü de siz mimarisini yaptınız. Biraz ondan bahsedelim. Terroir bölgenin, toprağın özelliklerinin aslında taşıdığı, o anlama gelen de bir, yani toprağa, iklime, yöreye ilişkin kavram. Her ne kadar Urla'da daha önce proje yapmış olsak da bölgeyi tanıdıkça da hakikaten insan o bölgeye aşık olup ayrılamaz hale, yani çok enteresan bir şekilde ben öyle tanımlıyordum. Afrodizyak bir iklim yani Urla'da. Yani sebzesiyle, meyvesiyle, taşları kullandık. Yani projeden çok bahsetmeyeyim. Merak edenler terörden zaten bakabilirler. Bizi çok mutlu eden,
Gelenleri de şimdi güzel yorumları aldıkça da çok mutlu olduğumuz, malzemede bütün sorduğunuz, işte sürdürülebilir, dönüştürülebilir, Aynen. yöresel, yerli, biz hep bunlarla Doğal. yola çıkıp onunla bitirdik projemizi, Harika. tasarımımızı. Harika. Ellerinize sağlık. Teşekkürler. Çok beğenerek izliyoruz. Teşekkürler. Biz de beğenerek gidip yiyoruz. Evet, siz de bu bölge insanı olarak Evet. hem yapımda hem tüketimde Emeği geçiyor. emeğiniz geçiyordur tabii. Ya geçiyor tabii ki de, yani gastronomi Özgün dediği gibi son dönem, yani dünyada çok kuvvetli bir şey aslında gastronomi. Türkiye'de bir şeylerin popüler olması için ya bundan çok iyi para kazanılıyor olduğunu görmesi lazım jenerasyonun ve bir şey popüler olunca da herkes bir anda ona gidiyor. Yani YouTuber'lık popüler, herkes YouTuber'lığa gidiyor. Gastronomi popüler, herkes gastronomiye Altı gidiyor. boş Organik şeyler. popüler, herkes organik bir şeyler yapıp üretip satmaya başlıyor. Hani böyle bir trendler var bizim ülkemizde Doğru. maalesef. Taşlar oturuncaya kadar da böyle devam ediyor. Ama hakikaten bu işi içinden gelerek yapan ya da Hakkını vererek yapan. bir de Ferrari'yi satıp bahçe Evet. Özgür söyledi bu lafı. Hani öyle insan da çok var yani, artık hayatın stres ve koşturmacasından bıkmış, yılmış. Ben diyor gidivereyim diyor, reis diye de bir tane taş ev bulayım, 2 de pizza atayım içeri, hem yiyip içeyim, hem gelenle sohbet edeyim, hem de bir yerim olsun deyip 3 sene 5 sene sonra gene başa çıkamadığı bir ölçeğe giden. Çünkü bir şeyi içinizden gelerek doğal duygularınızla yaptığınız zaman başarısız olması Mümkün ihtimal değil. dahilinde Evet. değil. Yani Severek yapıyorsanız. severek yapıyorsanız, hissederek yapıyorsanız, bir kaygınız yoksa, yani sadece mutlu olmaksa, o manevi tatminse, o işin başarısız olma olasılığı yok. Ne meslek olursa olsun. Bu yüzden de bu butik kafeler, restoranlar, bunlar hep bu söylediğiniz sürdürülebilir dokuyla, materyallerle, malzemelerle tasarımsal olarak birleşerek oldu. Urla'da da, Çeşme'de, Reis'lere de, Evet, evet. Karaburun'da da, ne bileyim ben, Şirince'de de, Tire'de de, nereye, yani Ege bölgesinde nereye, Ödemiş'te nereye gidersek gidelim, hani bir şey yeme içmenin peşinden, ama onun doğallığı, organikliği ve bulunduğu mekandaki Dokuyu. dokunun peşinden. İzmir Çiğdem'in dediği gibi hani 45 dakikada gidemeyeceğiniz hiçbir yer yok. Her şey elimizin altında. O yüzden de bu çok güzel olmaya başladı İzmir'de. Ben İzmirli olarak bundan çok keyif alıyorum. Hani Avrupa'ya gidersiniz, ya da İstanbul'da öyle. Her ara sokakta küçücük butik bir dükkan vardır. Ya bizde niye yok? İzmir kan ağlıyor. Şimdi tamam, İzmir şehir içi kan ağlasın, problem yok, ama İzmir çevre çok güzel organik bir şekilde Evet. garip noktalarda garip lezzetlere, Evet. doku ya da tasarım Evet. görmeye Evet. artık gidiyoruz. Doğru. Bence şeyi de söyleyelim. Sadece İzmir, İnterlandı, Çeşme, Alaçatı, Değil Urla artık. değil. Yani Karaburun, Mordoğan, bir oraları da yani Tire, çok Ödemiş, evet, Tire, Bayındır, Ödemiş. Çok, Bergama. Bayındır, Evet. Bergama, yani çok gidiyoruz. çünkü toprak, iklim, bitki örtüsü, neyi toprağa ekseniz size yani çok Bir cömert bir karşılığını şekilde veriyor. evet geri veriyor. Yani bunlar Çok güzel. evet. O zaman bence bu coğrafyadan da biraz demeyeyim de çok beslendiğiniz mümkün mü? Yani Tasarımda. Tasarımda Tabii ki. tabii, ki. Yani Tabii. beden olarak zaten besleniyorsunuz Evet, o taze evet, yiyecek içeceklerden, ama Aa, tasarımda şöyle aslında şeyde de şimdi onu bana daha önce de ben bu kendimi de sorguladım. Ben daha aslında hani şey sorarlar, öyle bir şey yok. Tarzın nesi yani ben modern bakış açısı olan, yani tasarımda da yapısalda da, ama insanlar tabii ki kültüründen önce tabii ki neyi yapıyorsun, yani şey nedir? Kime cevap vereceksin? Kullanım şekli nedir? Çünkü mimarlık zaten öyle bir şey. Yani kullanıcının ihtiyacına cevap veren, senin kendi tasarım kriterlerin ve yapı bilginle içinde mühendisliği, sanatı, her şeyi barındıran bir meslek dalı yani Talebe karşı tasarımın. terzilik yapmak gibi Evet. aslında yani. Yani ama sen imkanı yok bulunduğun bölgeden, iklimden, etrafından etkilenmeden biraz da artık gittikçe hani yerli şeyi, o ben bilemiyorum. Ben eskiden bu kadar değildim. Benim yaşım ilerledikçe çok yerli malı ona da çok önem de vermeye. Çünkü demin sen bahsettin değil mi? Şeyde de çok aslında genç bir şey, üretim, Doğru. o doğru yapılınca bir işte. Hepimiz hayranlıkla, yani ben de çok seviyorum. Ben de. Yurt dışında da yurt içinde de üretim, imalat dolaşmayı, o alanları beni çok etkileyen,
çok inanılmaz firmalar, üreticiler, gerek zanaatkar olsun, gerek daha fabrikasyon müthiş firmalar var. Dolayısıyla biz bulunduğumuz yani Ege'den veya genel Bence kendi yurdumuz diyelim evet, yani bence- ondan da genelinde yani şeyle de çünkü çok etkileniyoruz. Yani umarım gençlerde de yani biz de hani şurada işte bir doku diyoruz, onu diyoruz, tabiat diyoruz. Yani onlardan işte bir zeytin ağacı, işte geçen 2 hafta önce ben 1800 yaşındaki zeytin ağacı, 1000 yaşındaki deyince o dokuyu bir anda kafamda tabii 50 tane şey çaktı yani o aslında hepimizin Güzel etrafıyla. hikayeler çıkıyor karşımıza. O da hem yaratıcılığınızı hem de tasarım yaklaşımınızı Çok, etkiliyor. evet. İşte o yaşanmışlığa biz de hani kendi çapımızda bir şeyler katıp onu sürdürülebilir olmaya, onu o güzelliklerle yaşatmaya gayret ediyoruz. O zaman son bir soru sorayım. Olmazsa olmazınız nedir? Olmazsa olmazımız. Ya da durduğunuz yer, kırmızı çizgi. Buyurun. Aydınlatma tasarımı. Doğru bir aydınlatma tasarımı. Hem iç mekan, hem yapı, hem dış mekan için. Bu bir mum bile olsa tasarlanmış bir aydınlatma. Yani buna getirip bir tane aydınlatma kaynağı koyarak ben buraya ışığını koydum demek ki olmazsa olmazım benim bu. Çok var da yani ilk benim olmazsa Çok da olmazım önemli bu. Zaten aydınlatma değil mi ışık? Yani bizde Çok. aslında kaygı ortak çünkü biraz üzüme baka baka kararıyor bizde. Sürekli- Kararacağımız Uyumlu kadar olmak zorundayız diyorsunuz. Hayır. Yok. Ama hani doğrularla doğrular bizde mesela çakışır Çiğdem'le bendeki bu bizdeki terazi dengesini Ne güzel. güzel kılan şey budur. Yani biz hep aynı fikirde değiliz doğal olarak her insan gibi. Ben tasarım kaygısı çok yüksek bir insanım. Yani benim yaptığım ya daha doğrusu bizim yaptığımız her tasarımın bir niteliği, bir çizgisi ve kişiye özelliği olması lazım. Biz kendimizi tekrar etmemek çabası Adına. içerisine girdiğimiz için kendi kendimizi çok yıpratıyoruz, uğraşıyoruz ama birçok da yeni şey öğreniyoruz. Kendimize katıyoruz ve çevremize katıyoruz. O yüzden de hani bende tasarım kaygısı çok yüksektir. Olmazsa olmazım hani bizden çıkacağına yakışan bir proje olması lazım o tasarımın hani genel kurgusu. Bunu aydınlatma Çok da, doğru. hani her şey dahil ama ben hiçbir zaman hayatımda otomatik olarak hadi şu şöyle tasarladık tamam hadi devam öbürüne geçelim olmadı. Yani en küçük tuvalet tasarımından tutun çok büyük ölçüye kadar yani. Hani, bende de tam tersi mekanların tamam. doğru Onunla çözülmesi. konuşmayalım Yani ama plan doğru. aşamasında her şeyin doğru çözülmesi lazım. Yani o Birbirini tamamlayan tamamlaması iç- lazım. içe. Mekanların çözmezse sistem çatlak, doğru uyuyamaz. çözülmezse olmaz. Yani orada hem yerleşimin hem kullanımın ondan sonra hem sistemin hem tekniğin her şeyin çok doğru bir şekilde planda oturması lazım ki sonra binanın seçilen malzemelerle ve tasarımla beraber yaşanabilir olması lazım ama önce o paftada onun bitmesi lazım O teknik sistemi olarak. doğru çözmek zorunda. Ama Evet. çok güzel bir birlikteliğimiz var o zaman. Evet. Yani ikisi de çok önemli. Şans, hayat şansı. Değil yani. mi? Tam bir işte mimar ve iç mekan tasarım evet, şeyi evet. bu Harika. kolektif müthiş. Çok teşekkür ediyorum. Biz Ben teşekkür kendi adıma ederiz. da, Tilya adına da çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz başka şeyler varsa da açığız. Çok teşekkür ederiz. Tekrar hoş geldiniz. Sizi hep İzmir'de, Ege'de görürüz bundan sonra. Bence bunları anlattıktan sonra. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz de Çok teşekkür mersi. ederiz her şey için. Çok sağ olun.